Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık. Tabii ki bugün estetik de konuşacağız. Sağlık çerçevesinde güzelliğe her zaman evetiz biliyorsunuz. Hanımlar TV8 ekranları başına plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanı operatör doktor Erkin Önsal şu anda yayın konuğum ve bugün annelik estetiğini konuşacağız. Anne adayları, anneler, emziren anneler, doğum yapmış hanımlar, herkes, Loğusa hanımlar, herkes ekran başına. Doğru mu söyledim hocam? Evet hocam, gayet doğru söylediniz. Değil mi? Hocam, teşekkür ederim. Hepsi ekran başında olsun Evet, çünkü kesinlikle. bu annelik estetiğim çok hoşuma gidiyor benim son trend. Evet. Kaç yıldır var bu? Şimdi aslında çok uzun yıllardır yapılan bir ameliyat ama böyle- isim olarak tabii ki biraz son zamanlarda biraz daha popüler oldu. Nedir bu işlem? Şimdi aslında annelerimiz, kadınlarımız doğum sonrası en önemli görevlerini tamamladıktan sonra vücutta bir miktar ufak tefek deformiteler elbette görülebilir. Görülüyor. Bunların işte birkaç tane deformitenin aynı anda toparlanması işlemi olarak adlandırıyoruz. Hangi bölgeler hocam? Şimdi memeyi biliyoruz tabii. Emzirme durumu küçükken kocaman oluyor, süt doluyor, taşıyor. Memede bir deformasyon söz konusu Evet, olabiliyor. ister istemez olabiliyor. Karın bölgesi mi hocam başka? Evet, şimdi şöyle vücutta özellikle doğum sonrası karın bel bölgesinde ciddi bir yağlanma birikimi olabiliyor. Haliyle doğum sonrası karın kaslarında bir miktar gevşeme ortaya çıkabiliyor. Deri fazlalıkları Göbek deliği görülebiliyor. etrafı. Evet, bir miktar sarkmalar görülebiliyor. Tam tersi aslında atlanan bir bölge sırtta yağlanma. bacak. Tabii ki o bölgelerde de görülebilir. Popo kısmında bir miktar hacim kaybı ve bir miktar aşağı sarkmalar görülebilir. İşte göğsü zaten siz gayet güzel ifade ettiniz. Bir miktar hacim kaybı ve deride aşağı sarkmalar görülebilir. İşte bunların hepsini tek seansta toparlayarak annelerimizin doğumdan sonraki tüm deformitelerini tek seansta toparlamış oluyoruz. Peki hocam hepsi bir arada mı? Nasıl bir plan yapıyorsunuz? Hasta geldiği zaman sanırım önce muayene ediyorsunuz. Evet. Sonra onunla birlikte mi karar veriyorsunuz? Hepsinin bir arada yapılması mümkün değil bu saydıklarınızın tabii. Şimdi tabii şöyle burada hastanın en başta beklentilerini değerlendirmek gerekiyor. Kimi hastanın en önemli göğüs daha önemliyken kimi hastanın karın bölgesi daha önemli olabiliyor. Sizin de söylediğiniz gibi iç bacak veya popo bölgesinde bir miktar deformitelerin bunlardan hangisinin daha önce olduğunu tabii ki hastayla beraber karar veriyorum. Yani burada sadece benim istediğim değil ve hastanın beklentisi değil, ortak bir paydada buluşmak çok önemli. Aslında bu ameliyatların birçoğunu tek seansta yapılabiliyor. Eğer hastanın ekstra çok ciddi bir hastalığı yoksa veya bunlar kontrol altındaysa işte karın estetiği, meme estetiği, popo estetiği bunların hepsi tek seansta yapmak mümkün. Tek seansta mesela karın, Meme estetiği, popo estetiği ve popo üçü bir arada yapılabilir. yapılabilir. Evet. O kadar zorlayıcı değil. Değil. Peki ne zaman hocam? Şimdi diyelim doğum yaptı Loğusa şu anda. Ne zaman bu ameliyatı başvurabilir? Tabii şimdi orada hastalarımızın doğumdan sonra özellikle bir miktar yani süreçleri zorlu bir süreç. Annelik tabii ki çok kutsal. Uykusuzluk, emzirme. Kesinlikle. Ben de 2 çocuk babası olarak yani zor Allah bir süreç. bağışlasın. Teşekkür ederim. Yani bu süreçler zor bir süreç özellikle kadınlar için. Bu dönemde tabii ki vücudumuzdaki oluşan deformiteler de bir miktar mutsuz edebiliyor kadınlarımızı ama biraz sabırlı olmak gerektiğini düşünüyorum burada. Hemen yani doğumdan sonra değil bir miktar beklemek gerekiyor. Çünkü neden? Doğum bir hormonal değişiklik. İnsan vücudunda yarattığı çok farklı bir insan oluyorsunuz aslında o dönemde. Onun bir toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle emzirmeden sonra süt kanallarının tamamen kapanması, memenin normal formuna gelmesi için bir 6 ay beklemek gerektiğini düşünüyorum. Peki diyelim ki geldi. Yapıldı hocam operasyon. Emzirme de bitmiş oluyor Evet, tabii Emzirme emzirme de- bitti. 6 ayda bekledik. Ondan sonra işleme başlayabiliriz. Evet, ondan sonra dolayısıyla bir yıl diyebilir miyiz hocam? Evet, ortalama yani biz 8 ay, bir yıl. tabii bir 6 ay zaten sadece kesinlikle anne sütü öneriyoruz. Bir 6 ayda onu bekledik. Doğumdan sonra ortalama 1 yıl diyebiliriz. Bir yıl diyebiliriz. Hı hı. Peki diyelim operasyonları oldu. Operasyon sonrası dikkat etmesi gerekenler nelerdir hocam?
Tabii şimdi işlemden önce en başta bir ameliyattan sonra hemen ertesi gün hastalığımız istediği vücuda kavuşmuyor. Bir iyileşme, nekat dönemi var. Nekat dönemi var, ödemler Tabii ki var. ödemler var, şişlikler var. Bu dönemde en başta biraz sabırlı olmak gerekiyor. Tabii ki Bu hepimiz... siz doktorlar için de çok önemli değil mi Evet, hocam? çok önemli. Tabii ki bizim işlemden önce tabii bizim de sabırlı olmamız gerekiyor ve ameliyattan önce hastaya detaylı bilgi verdikten sonra aslında işimiz daha kolay oluyor. Bak biz bunu konuşmuştuk. Bunların olabileceği, iyileşme döneminin biraz ufak tefek zorluklar gerek. Çünkü tüm vücudu aynı seansla ameliyat yapmak biraz ufak tefek riskleri de yol açıyor tabii ki. Doğru. Ama bunların hepsi toparlanabilecek riskler oluyor. Ve işlemden Bir kez sonra... narkoz almış oluyor. Evet, bir kez narkozda annelik estetiğiyle tüm vücudu şekillenmiş oluyor. Bu sayede işlemden sonra tabii ki olumlu geçmesi için hastanın hekim iletişiminin çok iyi olması gerekiyor. Düzenli kontrollerin yapılması, pansumanların, düzenli bakımın, özellikle mesela işte uyluk bölgesine yapılacak işlemlerde veya koltuk altı bölgesi biraz iyileşme bakımından zor bölgeler olduğu için hastanın da bu konuda bize oldukça yardımcı olması gerekiyor. Tabii çok önemli. Bu arada hastanın da eşi, ailesi, yakınları ona destek olması gerekiyor bu anlamda. Kesinlikle Bir de o bu çok var. önemli. Ben o yüzden Değil zaten mi? hastalar ameliyattan önce ne kadar kalabalık gelirlerse ben o kadar mutlu olurum. Gerçekten mi? Tabii ki çünkü hepsine bilgi verip onlar da hastamıza bu süreçte destek oluyorlar aslında. Hastamız bazen stresle ufak tefek şeyleri unutabilir. Morlukların olabileceğini, ödemlerinin olabileceğini, küçük sıvı birikimlerin olabileceğini unutabilir ama yakınları bu konuda destek olacaklar. Evet, çok mühim. Evet. Peki her hastaya uygulanan bir tedavi var mı hocam? Şimdi özellikle annelik estetiğinde tabii ki hastalar tek seansta bütün vücudunun işte hatta bütün yüzünün aynı seansta iyileşmesini, daha iyi bir sonuca ulaşmasını istiyorlar ama burada biz hastalarımızı bazen frenliyoruz. Yani uygun hastaya uygun miktarda işlem yapmak gerekiyor. Ve işlemden önce hastayı detaylı bir şekilde işte kan tahlilleri, anestezi uzmanımızla yeterli değerlendirme yaptıktan sonra bu işleme başlıyoruz. Ve ek hastalığı varsa o bölümlerden gerekli uzmanlardan konsültasyon almamız gerekiyor. Eğer bunların hepsi olumlu ise bundan sonra ameliyat sürecine başlayabiliriz. O mutlu sonuçları aldıktan sonra tabii hastaların böyle bir mutluluğuna diyecek olmuyor sanırım değil mi? Evet. Peki ikinci çocuğu da beklemeli mi mesela? Ben onu da çok merak ediyorum. Diyelim ki ikinci çocuk var planında Evet. ama yani sonuçta üst üste yapmayacaksa da bayağı bir zaman var Evet. arada. Mesela ben kendim açımdan kendime sorsam beklemem. Evet. Ama kimisi beklemesini öneriyor musunuz? Ya, Siz ne düşünüyorsunuz Şimdi Ziya hocam? şöyle tabii ki eğer hastamıza küçük işlemler yapılacaksa işte mini karın germe veya sadece yağ alma işlemleri herhangi bir sonrasında çok rahatlıkla doğum yapabilirler. Bir problem olmaz. Ama tabii ki sonra oluşacak doğumdaki deformiteleri de önceden tahmin etmek pek mümkün değildir. O yüzden yani ben de size bu konuda katılıyorum. Hastanın vücuduyla ilgili bir deformitesi varsa bekletmemek daha mantıklı. Değil mi? Çünkü Yaptırsın sonra eğer ufak olursa- tefek bir şeyler olursa Olursa ona önlem almak ve ikinci ameliyat daha kolay olacaktır tabii ki. işte evet iyileşmesi de kolay olacak, ameliyat ki. da kolay olacak, Tabii daha ki. kısa sürecek. Mesela meme estetiğinde yani hep şey konuşuluyor ya işte doğumlarımı yapayım ondan sonra yaptırırım. Esasında doğumlardan önce meme estetiği yaptırmak Yapılabilir. mantıklı. Meme deformasyon yaşamıyor. Yanlış mı söylüyorum hocam? Şimdi şöyle eğer mesela özellikle meme büyütme ameliyatlarında kesinlikle en erken zamanlarında yani 18 yaşından sonra en erken zamanda ben hastaların ameliyat olmasını öneriyorum. Evet. Yani memnuniyeti en yüksek ameliyattır. Yani bir plastik doğru. cerrah hekimi olarak her türlü estetik ameliyat yapıyorum ama memnun en hasta yani en çok memnuniyet memnun oradan. meme büyütme ameliyatıdır. Bunu kesinlikle beklemeye gerek yok. Ki zaten o hastalarda deformite olabilecek bir göğüs de olmadığı için beklememize de gerek yok. O yüzden en erken zamanda olmasını öneriyorum. Kaldı ki diğer meme estetik ameliyatlarda mesela meme küçültmede meme çok büyük olan hastaları tam tersi biz onları 18 yaşını beklemeden daha erken zamanlarda ameliyat ediyoruz. Çünkü bel boyun ağrıları, işte belde oluşabilecek deformiteler başka bölümlerde ortopedide işlemler yapmasına gerekli olabiliyor. O yüzden meme küçültme hastalarının 13-15 yaşında bile ameliyat ettiğimiz hastalarımız var. Tabii sırt ağrılarına sebep oluyor Evet. biliyorum hocam o fena bir şey. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Çok Çok teşekkür ederim. bilgilendirici oldu. Bugün Erkin Hoca ile annelik estetiğini konuştuk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.